Saklı Vadinin Kapıları. Bölüm 1, İzlanda'da buluşma. Doktor Elena Petrova, Moskova Devlet Üniversitesi'nden jeolog, Reykjavik Havalimanı'nda bekliyordu. Soğuk İzlanda rüzgarı yüzünü kamçılıyordu. Ocak ayıydı ve güneş sadece birkaç saat görünüyordu. Telefonu çaldı. Bilinmeyen numara. Doktor Petrova, erkek sesi İngilizce konuşuyordu, hafif İskandinav aksanıyla. Evet, kimsiniz? Adım Magnus Olafsson. Profesör Christianson'un asistanıyım. Size söylememem gereken bir şey var, profesör kayıp değil. Saklı vadiyi buldu. Ve şimdi mahsur kaldı. Elena'nın kalbi hızla atmaya başladı. Profesör Björn Christianson, dünyanın en ünlü volkanologlarından biriydi. 2 hafta önce, İzlanda'nın merkezindeki Vatnajökull buzulunda araştırma yaparken kaybolmuştu. Arama kurtarma ekipleri onu bulamamıştı. Saklı vadi mi? O sadece bir efsane. Hayır, dedi Magnus sertçe. Gerçek. Ve profesör orada. Ama onu kurtarmak için yardıma ihtiyacım var. Size güveniyorum. Siz volkanolog değil, jeologsunuz. Ama buzulları anlıyorsunuz. Gelebilir misiniz? Elena düşündü. Bu delilik olabilirdi. Ama Profesör Christianson onun mentoruydu. Ona borçluydu. Nerede buluşacağız? Höf kasabası. Bir günde orada olun. Ekip topluyorum. Hat kapandı. Elena hemen arabasını kiraladı ve doğuya doğru yola çıktı. İzlanda'nın vahşi manzarası, lav tarlaları, buzullar, şelaleler yanından geçiyordu. Ama kafası başka yerdeydi. Saklı Vadi. Eski İzlanda sagalarında bahsedilen mitolojik bir yerdi. Efsaneye göre, buzulların altında, volkanik sıcaklıkla ısınan gizli bir vadi vardı. İçinde tropikal bitkiler, sıcak kaynaklar ve gizemli yaratıklar. Viking zamanında, bazı kaşifler orayı bulmuş ama asla geri dönmemişlerdi. Modern bilim bunu reddediyordu. Ama acaba? Bölüm 2, ekip toplanıyor. Höf, küçük bir balıkçı kasabasıydı. Elena, Magnus'un belirttiği bara girdi. İçerisi sıcak ve dumanlıydı. Köşede, 3 kişi bir masada oturuyordu. Magnus Olafsson, 30'lu yaşlarında, uzun boylu, sarı saçlı bir İzlandalıydı. Yanında 2 kişi daha vardı. Doktor Petrova, dedi Magnus ayağa kalkarak. Geldiniz, teşekkürler. Profesörü bulmak için her şeyi yaparım. Ekibiniz kimler? Magnus diğerlerini tanıttı. Bu, Doktor Yuki Tanaka, Japon jeofizikçi, Tokyo Üniversitesi'nden, buzulların altındaki mağara sistemlerini haritalamakta uzman. Yuki, kısa boylu, gözlüklü, 30'lu yaşlarında bir kadındı. Nazik bir gülümseme ile başını salladı. Ve bu, devam etti Magnus, Aiden O'Connor. İrlandalı dağcı ve mağara dalışçısı. Dünyanın en tehlikeli yerlerine gitti. Aiden, 40'lı yaşlarında, sakalı ve kıvırcık kızıl saçları olan, güçlü yapılı bir adamdı. Gözlerinde macera ışığı vardı. Hoş geldin, doktor, dedi Aiden İrlanda aksanıyla. Magnus bize durumu anlattı. Buzulun altına ineceğiz. Çok tehlikeli ama yapılabilir. Elena oturdu. Profesör gerçekten saklı vadiyi buldu mu? Magnus telefonunu çıkardı ve bir fotoğraf gösterdi. Karanlık bir mağara, ama uzakta yeşil bir ışık görülüyordu. Fotoğrafın altında bir mesaj vardı. Magnus, saklı vadi gerçek. Ama kapılar kapanıyor. Geri dönemiyorum. Yardım gönderin. B.K. Bu mesajı 3 gün önce aldım, dedi Magnus. GPS konumu da gönderdi. Vatnajökull'ün tam ortası. 600 metre buzul altında. 600 metre. Elena şaşırdı. Oraya nasıl ineceğiz? Volkanik tünel sistemi var, dedi Yuki. Ben jeofizik tarama yaptım. Buzulun altında eski lav tünelleri var. Bazıları hala açık. Oralardan girebiliriz. Ama tüneller çökebilir, dedi Elena. Buzul hareket ediyor. Çok riskli. Biliyoruz, dedi Aiden. Ama başka seçeneğimiz yok. Profesörü kurtarmalıyız. Magnus haritayı açtı. Yarın sabah yola çıkacağız. Buzulun kenarındaki eski bir lav tünelinden gireceğiz. Yuki'nin hesaplamalarına göre, tünel bizi doğrudan Saklı Vadi'nin yakınına götürecek. Ama dikkatli olmalıyız. Buzul her an değişiyor. Ne kadar sürer, diye sordu Elena. En az 2 gün. Bir gün aşağı ineriz, bir gün geri çıkarız. Yiyecek, su, ekipman, hepsini taşımalıyız. Kabul, dedi Elena. Yarın başlayalım. Bölüm 3, buzulun derinliklerine. Ertesi sabah, grup özel bir 4x4 ile Vatnajökull buzuluna doğru yola çıktı. Kar fırtınası başlamıştı ama Magnus yolu biliyordu.
2 saat sonra, buzulun kenarındaki dev bir lav tüneline vardılar. Tünelin girişi karanlık ve korkutucuydu. İçeri girerken, sıcaklık birden düştü. Duvarlar buzla kaplıydı ama aynı zamanda siyah bazalt kayası görülüyordu. Bu tünel 1000 yıl önce, son büyük patlamada oluştu, dedi Yuki. O zamandan beri buzul üzerine kapalı. Ama tünel sağlam. Başlıklarındaki lambalarla ilerlemeye başladılar. Tünel geniş ve yüksekti. Bazen o kadar dardı ki sürünerek geçmeliydi, bazen de o kadar genişti ki stadyumu andırıyordu. Saatler geçti. Yürüdükçe, tünelin karakteri değişti. Buzul katmanları görünmeye başladı. Kristal gibi şeffaf buz blokları, içlerinde eski havanın kabarcıkları. Bu buz 11,000 yıllık, dedi Elena hayranlıkla. Buz çağından kalma. Ve bakın, dedi Yuki bir yeri işaret ederek. Buzun içinde bir şey var. Donmuş buz bloğunun içinde, tuhaf bir nesne vardı. Tahta bir parça. Oyulmuş sembollerle. Viking runları, dedi Magnus heyecanla. Demek eskiler gerçekten buraya gelmişler. Ama nasıl geri döndüler, diye sordu Aiden. Belki dönmediler. Devam ettiler. Tünel giderek aşağı iniyordu. Sıcaklık arttı. Buzul tabakası inceldikçe, altta volkanik kayalar görünmeye başladı. Birinci günün akşamında, büyük bir mağarada kamp kurdular. Mağara sıcaktı, volkanik ısıdan. Küçük bir termal kaynak bile vardı. Burası güvenli, dedi Yuki. Ama yarın daha derine ineceğiz. Profesörün GPS konumu yakın. Ama en tehlikeli kısım yarın. Gece boyunca, garip sesler duydular. Gürültüler, çatırtılar, uzaktan gelen tuhaf yankılar. Buzul hareket ediyor, dedi Magnus. Normal. Ama Elena emin değildi. Sesler sanki, canlı gibiydi. Bölüm 4, Kapıların Keşfi. Ertesi sabah, yola devam ettiler. Tünel aniden sona erdi ve önlerinde muazzam bir mağara açıldı. Ama bu normal bir mağara değildi. Mağaranın duvarları tamamen buzla kaplıydı, ama kristal gibi şeffaf. İçlerinde, garip şekiller, renkler vardı. Ve en inanılmaz şey mağaranın tavanında, doğal bir kuzey ışığı oyunu vardı. Aurora Borealis'in renkleri buza yansıyordu. Tanrım, dedi Aiden nefessizce. Bu inanılmaz. Ama Magnus başka bir şeye odaklanmıştı. Mağaranın diğer ucunda, dev taş kapılar vardı. 2 dev kapı, her biri 10 metre yüksekliğinde, tamamen bazalttan yapılmış. Üzerlerinde karmaşık oymaları vardı. Saklı vadinin kapıları, dedi Magnus. Bulduk. Kapılara yaklaştılar. Oymalar inanılmazdı. Ejderhalar, gizemli semboller, eski runlar. Ama en dikkat çekici şey, kapıların ortasında bir kilit mekanizması vardı. 7 taş disk, her biri farklı bir sembolle. Bir şifre kilidi, dedi Elena. Ama şifreyi nasıl bileceğiz? Magnus çantasından bir defter çıkardı. Profesörün el yazısıyla notlar vardı. Profesör bana bazı ipuçları bırakmış. Bak, bu sayfa. 7 unsur, 7 çağ, 7 deneme. Ateş, su, toprak, hava, buz, ışık, karanlık. Doğru sıraya yerleştir. Yuki diskleri inceledi. Her disk dönebiliyordu ve üzerinde farklı semboller vardı. Bu bir bilmece, dedi Yuki. İzlanda mitolojisinde 7 unsur var, onları doğru sıraya koymalıyız. Saatlerce uğraştılar. Farklı kombinasyonlar denediler. Ama hiçbiri işe yaramadı. Kapılar açılmadı. Elena buzun derinliklerine baktı. Bir şey gördü. Buzun içinde, bir Viking gemisi vardı. Donmuş, ama mükemmel korunmuş. Bakın, diye işaret etti. Bir gemi var. Gemiye yaklaştılar. Gemi küçük ama zarif bir Viking gemisiydi. Güvertesinde, donmuş bir Viking savaşçısı vardı. Elinde bir taş tablet. Magnus buzları kırarak tablete ulaştı. Tablet üzerinde runlar ve semboller vardı. Bu bir harita, dedi Magnus heyecanla. Ama aynı zamanda bir şifre. Bakın, semboller disklerdeki sembollerle aynı. Tableti kapıya götürdüler ve sembolleri doğru sıraya yerleştirdiler. Ateş, buz, su, toprak, ışık, hava, karanlık. Bir an hiçbir şey olmadı. Sonra, taş diskler dönmeye başladı. Yer altından bir gürültü geldi. Ve dev kapılar yavaşça açıldı. Önlerinde, ışıkla dolu bir tünel uzanıyordu. Sıcak hava geliyordu. Ve uzaktan, yeşillik sesleri. Saklı vadi, dedi Aiden hayranlıkla. Bölüm 5, Kayıp Dünya. Tünelden geçtiler ve gördükleri şey inanılmazdı. Saklı vadi gerçekten vardı.
Buzulların altında, volkanik ısıyla ısınan devasa bir vadi. Etraf yeşillikle, tropikal bitkilerle doluydu. Küçük bir göl vardı, sıcak ve buğulu. Hava sıcak ve nemliydi, tam karşıt İzlanda'nın soğuk havasına. "Bu nasıl mümkün?" diye sordu Elena şaşkınlıkla. "Jeotermal enerji," dedi Yuki. "Buzulun altında, aktif volkanik sistem var. Magma, suyu ısıtıyor. Sıcak hava yukarı çıkıyor ve burada bir mikro iklim oluşturuyor. Buzul bir çatı gibi, sıcaklığı içeride tutuyor." Vadinin içine girdiler. Bitkiler tanıdık değildi. Bazıları modern tropik bitkilere benziyordu ama daha farklı, daha eski. "Bu bitkiler nasıl buraya geldi?" diye sordu Aiden. "Belki binlerce yıl önce," dedi Magnus. "İzlanda bir zamanlar daha sıcaktı. Bu bitkiler o dönemden kalma olabilir. Buzul çağı gelince, buraya sığınmışlar ve hayatta kalmışlar." Vadinin ortasından bir nehir akıyordu. Suyun rengi turuncuydu, mineral birikimleri yüzünden. Ve sonra, bir yapı gördüler. Taştan yapılmış, yarı yıkılmış bir yapı. "Viking mimarisi. Bir yerleşke," dedi Magnus. "Vikingler gerçekten burada yaşamışlar." Yapının içine girdiler. Duvarlar runalarla kaplıydı. Magnus onları okudu. "Diyor ki, biz, kuzeyin kayıp oğulları, bu vadiye sığındık. Dışarıda kış geldi. Burada ilkbahar sonsuza dek sürecek. Tanrılar bizi korusun." "Ne kadar kaldılar?" diye sordu Elena. Magnus daha fazla runa okudu. "Birkaç nesil, ama sonra bir felaket olmuş. Volkan patlamış. Vadiye lav akmış. Kaçmaya çalışmışlar ama kapılar kapanmış." "Profesör nerede?" diye sordu Yuki. Vadinin diğer ucunda, büyük bir kayalık oluşum vardı. Ve önünde, küçük bir çadır. Orada, Magnus koşmaya başladı. Çadıra ulaştıklarında, Profesör Björn Kristjansson'u buldular. 60'lı yaşlarında, beyaz sakallı, yorgun ama yaşayan. "Magnus," dedi profesör gülümseyerek. "Geldin, biliyordum geleceğini." "Profesör, iyisiniz." "Evet, ama artık değilim. Vadinin jeotermal dengesi bozuluyor. Volkan tekrar aktif hale geliyor. Birkaç gün içinde, burada patlama olacak. Hemen gitmemiz lazım." Bölüm 6, Kaçış Yarışı. Profesör Björn, gruba durumu anlattı. 8 gün önce, kapıları bulmuş ve içeri girmişti. Ama girdikten sonra, bir deprem olmuş ve kapılar kısmen kapanmıştı. Dışarı çıkamamıştı. "Ve şimdi daha kötü," dedi profesör. "Volkanik aktivite artıyor. Sismografım sürekli titreşim gösteriyor. 48 saat içinde, büyük bir patlama olabilir." "Kapılardan çıkabilir miyiz?" diye sordu Aiden. "Denedim. Kapılar kilitli. İçeriden açılmıyor. Başka bir yol bulmalıyız." Yuki haritasını inceledi. "Profesör, vadinin diğer ucunda başka bir çıkış var mı?" "Bilmiyorum. Vadinin yarısını keşfettim. Ama diğer yarıyı değil. Çok tehlikeli. Aktif fumaroller, sıcak lav akıntıları var. Başka seçeneğimiz yok," dedi Elena. "Demeliyiz." Grup, ekipmanlarını topladı ve vadinin derinliklerine doğru ilerledi. Gittikçe sıcaklık arttı. Zeminden buhar çıkıyordu. Hava kükürt kokuyordu. Bir saat sonra, küçük bir lav akıntısına rastladılar. Kırmızı, parlak, yavaşça akan lav. Ama dar bir köprü vardı, taştan. "Dikkatli," dedi profesör. "Köprü eski. Kırılabilir." Birer birer geçtiler. Elena son geçiyordu. Tam ortadayken, bir deprem oldu. Köprü sallandı. Elena dengesini kaybetti ve düşmek üzereydi. Ama Aiden hızla geri döndü ve onu yakaladı. "Seni tuttum." Beraber güvenli tarafa ulaştılar. Vadinin sonuna yaklaştıklarında, dev bir mağara gördüler. İçinden ışık geliyordu. "Bu ne?" diye sordu Magnus. İçeri girdiler ve gördükleri şey inanılmazdı. Mağara, tamamen kristallerle kaplıydı. Dev, parlak, renkli kristaller. Yeşil, mavi, kırmızı. Işık onlara vurduğunda, tüm mağara gökkuşağı gibi parlıyordu. "Jeokristaller," dedi Yuki hayranlıkla. "Volkanik mineral birikimi. Binlerce yıl sürmüş oluşmaları. Ama daha önemlisi, mağaranın diğer ucunda, yukarı çıkan bir tünel vardı." "Çıkış," diye bağırdı Magnus. Tünele doğru koştular. Ama tam o anda, güçlü bir deprem oldu. Zemin çatladı. Kristaller düşmeye başladı. "Koşun," diye bağırdı profesör. Tünele girdiler ve yukarı doğru tırmanmaya başladılar. Arkalarında, mağara çöküyordu. Lav akmaya başlamıştı. Bölüm 7, Volkanın Öfkesi. Tünel dik ve daracıktı.
Tırmanırken eller ve dizlerini kullanmaları gerekiyordu. Sıcaklık korkunçtu. Neredeyse dayanılmazdı. Ama devam ettiler. Yukarı, yukarı, yukarı. 1 saat sonra, soğuk hava hissettiler. Çıkışa yakınlaşmışlardı. Ve sonra, küçük bir delikten dışarı çıktılar. Karlı, soğuk, güzel İzlanda dağlarına. Ama hala güvende değillerdi. Altlarında, buzul titreşiyordu. Volkan patlamak üzereydi. "Koşun," diye bağırdı profesör. "Buzuldan uzaklaşın." Buzulun üzerinde koştular. Arkalarında, dev bir patlama oldu. Buzul çatladı. Lav, buzu eritmeye başladı. Devasa buhar bulutları yükseldi. Güvenli bir mesafeye ulaştıklarında, arkalarına döndüler ve olayı izlediler. Vatnajökull patılıyordu. Lav, buzu eritiyor, buhar ve kül bulutları göğe yükseliyordu. Saklı vadi, sonsuza dek kayboluşuyordu. "Gitti," dedi profesör üzgünce. "Binlerce yıllık bir gizem, bir anda yok oldu. Ama biz hayattayız," dedi Elena. "Ve kanıtımız var." Gerçekten, profesörün fotoğrafları, Magnus'un notları, Yuki'nin ölçümleri vardı. Saklı vadinin varlığını kanıtlayabilirlerdi. Bölüm 8, Dünyaya Duyuru. Bir hafta sonra, Reykjavik Üniversitesi'nde bir basın toplantısı yapıldı. Dünya medyası oradaydı. BBC, CNN, Al Jazeera, NHK. Profesör Björn Kristjansson, podyumda duruyordu. Yanında Magnus, Elena, Yuki ve Aiden. "Bayanlar ve baylar," dedi profesör. "Bugün, bilim tarihinde inanılmaz bir keşfi duyurmak istiyorum. İzlanda'nın buzulları altında, Saklı Vadi adında gizli bir ekosistem bulduk." Ekranlar fotoğrafları, videoları gösterdi. Yeşil Vadi, termal kaynaklar, eski Viking yerleşkesi, kristal mağara. Bu vadi, binlerce yıldır var olmuş. Jeotermal enerji sayesinde, buzulun altında tropikal bir ortam oluşmuş. Eski bitkiler, burada hayatta kalmış. Ve Vikingler, bu vadiye sığınmış. "Ne yazık ki," devam etti profesör, "geçen hafta, volkanik patlama nedeniyle vadi yok oldu. Ama biz, çok değerli bilimsel veri topladık. Bu keşif, jeotermal sistemler, buzul ekolojisi ve Viking tarihi hakkında yeni bilgiler sunuyor." Sorular başladı. Gazeteciler heyecanlıydı. "Profesör, orada başka yaşayan şey var mıydı?" "Sadece bitkiler. Hayvan hayatı gözlemlemedik. Ama belki vardı, sadece görmedik." "Başka saklı vadiler var mı?" "Muhtemelen. İzlanda volkanik olarak çok aktif. Buzulların altında, başka gizli ekosistemler olabilir. Biz araştırmaya devam edeceğiz." Basın toplantısından sonra, grup bir kafede toplandı. "İnanılmaz bir maceraydı," dedi Aiden. "Ama bir daha yapmam." Herkes güldü. "Ben yaparım," dedi Yuki. "Bilim için değer." Elena profesöre döndü. "Profesör, başka gizemli yerler biliyor musunuz?" Profesör gülümsedi. "Aslında, evet. Grönland'da, benzer bir efsane var. Buzun kalbi, denen bir yer. Hiç kimse bulmadı. Ama belki biz bulabiliriz." Magnus gözlerini devirdi. "Profesör, lütfen bir süre ofiste kalın. Bir dahaki maceraya çıkmadan önce." Ama Elena biliyordu profesör dinlemezdi. Ve solunda, bir gün, yeni bir maceraya çıkarlardı. Epilog, yeni keşifler. 6 ay sonra, Elena Moskova'daki ofisinde, Saklı Vadi hakkında bir makale yazıyordu. Makale, Nature dergisinde yayınlanacaktı. Telefon çaldı. Magnus'tu. "Elena, profesör yine kayboldu." "Ne? Nerede?" "Grönland. Buzun kalbini aramaya gitti. Ve şimdi haber alamıyoruz." Elena gülümsedi. "Ekibi topluyorum. Bir haftaya oradayız." Telefonu kapattıktan sonra, pencereden dışarı baktı. Dünya geniş ve gizemlerle doluydu. Buzulların altında, okyanusların derinliklerinde, ormanların içinde keşfedilmeyi bekleyen binlerce sır. Ve o, bu sırları ortaya çıkarmaya hazırdı. Bagajını toplamaya başladı. Grönland soğuk olacaktı. Ama maceracılar soğuktan korkmazdı. Yeni bir macera başlıyordu. Son. Yazar notu. Saklı Vadi'nin kapıları, gerçek bilim ve efsaneleri harmanlayan bir macera hikayesidir. İzlanda, gerçekten de volkanik olarak çok aktif ve buzullarla kaplı bir ülkedir. Jeotermal enerji çok yoğundur. Saklı Vadi fikri, birçok kültürde bulunan, kayıp cennet efsanelerinden esinlenmiştir. Shangri-La, El Dorado, Atlantis gibi. Bu hikayedeki Saklı Vadi, bilimsel olarak teorik olarak mümkün bir yerdir.
Jeotermal enerji, gerçekten de buzulun altında mikro iklimler oluşturabilir. Bilimsel gerçekler. İzlanda buzulları, Vatnajökull gerçek bir buzuldur, Avrupa'nın en büyüğü. Lav tünelleri, İzlanda'da gerçekten binlerce lav tüneli var, bazıları turistik ziyaretlere açık. Jeotermal enerji, İzlanda, enerji ihtiyacının %90'ını jeotermal kaynaklardan karşılar. Volkanik aktivite, İzlanda, tektonik levhaların buluştuğu noktada. Aktif volkanlar çok. Viking yerleşkeleri, İzlanda, milattan sonra 874'te Vikingler tarafından yerleşildi. Eski Viking kalıntıları hala bulunuyor. Kurgusal unsurlar. Saklı Vadi, tamamen kurgusal. Böyle bir yer henüz bulunmadı, ama kim bilir? Dev taş kapılar, dramatik etki için eklendi. Kristal mağara, kristal mağaralar gerçek ama bu kadar büyük olanları nadir. Tropikal bitkiler, İzlanda'nın buzulları altında tropikal bitkiler olamaz. Ama mikroskobik yaşam formları olabilir. Karakterler. Doktor Elena Petrova, Rus jeolog. Petrova, Rusya'da yaygın bir soyadır. Profesör Björn Kristjansson, İzlandalı volkanolog. Kristjansson, İzlanda'da çok yaygın bir soyadır, babamın oğlu anlamına gelir. Magnus Olafsson, İzlandalı asistan. Olafsson da yaygın, Olaf'ın oğlu. Doktor Yuki Tanaka, Japon jeofizikçi. Tanaka, Japonya'da yaygın bir soyadır. Aiden O'Connor, İrlandalı dağcı. O'Connor, İrlanda'da yaygın bir soyadır. Mitoloji ve efsaneler. İzlanda sagaları, gerçekten gizli vadilerden, kayıp yerlerden bahseder. Alfheim, ELF dünyası, Jötunheim, dev diyarı gibi. Bu hikaye, bu efsaneleri bilimsel bir perspektifle yeniden yorumluyor. Gelecek maceralar. Hikayenin sonu, Grönland'da yeni bir maceraya işaret ediyor. Buzun kalbi de efsanevi bir yerdir. Belki bir gün, o hikayeyi de anlatırız. Bu hikaye, macera, bilim ve dostluk hakkında. Bazen en büyük keşifler, en tehlikeli yerlerdedir. Ve bazen, hayatta kalabilmek için birbirinize güvenmeniz gerekir. Çevre mesajı. Hikaye aynı zamanda, doğanın kırılganlığını vurguluyor. Saklı Vadi binlerce yıl hayatta kaldı, ama bir volkanik patlama onu yok etti. İklim değişikliği, buzulları eritiyor. Belki gerçek saklı vadiler var, ama onları bulana kadar, kaybedilebilirler. Dünyamızı korumamız gerek. Geleceğin maceracıları için.